Bir an için vücudunuzu dev bir senfoni orkestrası olarak düşünün. Her bir organ, her bir hücre, hepsi farklı bir enstrüman ve hepsinin mükemmel bir uyum içinde çalması gerekiyor. Peki bu inanılmaz karmaşık orkestrayı yöneten o şef kim? İşte bu anlatıda o baş orkestra şefinin yani hipofiz bezini daha yakından tanıyacağız. Evet, beynimizin tam tabanında yer alan ufacık bir bezelye tanesi kadar bir organdan bahsediyoruz. Ama boyutunun küçüklüğü sizi yanıltmasın çünkü sahip olduğu güç vücudumuzun bütün hormonal dengesini kontrol altında tutuyor. Gerçekten de büyük işler bazen en küçük parçalara emanet ediliyor. Peki, gelin şimdi bu konunun biraz daha derinine inelim. Hipofiz bezi tam olarak nedir ve neden bu kadar hayati bir öneme sahip? Bu bölümde onun vücudumuzdaki diğer hormon salgılayan bezlerin neredeyse tamamını nasıl bir maestro gibi yönettiğini ve neden ana bez olarak anıldığını göreceğiz. Yani şöyle diyebiliriz, hipofiz bezi bizim hormon ağımızın yani endokrin sistemimizin adeta CEO'su. Büyümemizden tutun da metabolizmamızın hızına, hatta üreme fonksiyonlarımıza kadar vücudun en temel işleyişini düzenleyen kritik hormonları salgılıyor. Dolayısıyla onun sağlığı genel sağlığımızın temel taşı. İyi ama bu mükemmel orkestradaki o kusursuz uyum bozulursa ne olur? İşte işler tam da bu noktada karmaşıklaşıyor ve sahneye hipofiz adenomları çıkıyor. Bunlar hipofiz bezinde gelişen, çoğu zaman iyi huylu olan tümörler. Ancak bu tümörler vücudun o hassas hormonal senfonisini tamamen kaosa sürükleme potansiyeline sahip. Bu adenomların yarattığı uyumsuzluğun iki farklı türü var diyebiliriz. Bir tarafta fonksiyonlu adenomlar var. Bunları notasını unutup sürekli aynı, yüksek perdeden çalan bir müzisyene benzetebiliriz. Durmaksızın hormon üretirler. Diğer yanda ise fonksiyonlu olmayan adenomlar bulunur. Bunlar sessiz kalır, yani hormon üretmezler. Ama o kadar büyürler ki sahnedeki diğer enstrümanlara, yani beynin kritik yapılarına baskı yapmaya başlarlar. Bu hormonal fırtınaların neye benzediğini biraz daha somutlaştıralım, değil mi? Mesela prolaktinoma, aşırı prolaktin salgılanmasına yol açar. Akromegali, büyüme hormonunun adeta çığırından çıkmasıdır. Cushing hastalığında stres hormonu olan kortizol tavan yapar. TSH-OMA ise tiroid bezini sürekli çalış diye uyarır. Her biri senfoninin farklı bir bölümünde ortaya çıkan ve bütün ahengi bozan birer arıza gibidir. Gelin bu durumu daha iyi anlamak için akromegaliye odaklanalım. Düşünün, yetişkin bir bireyde büyüme hormonu yeniden hem de kontrolsüz bir şekilde salgılanmaya başlıyor. Bu da kemiklerin, özellikle de ellerdeki, ayaklardaki ve yüzdeki kemiklerin tekrar büyümeye başlaması demek. Vücudun bütün dengesi kelimenin tam anlamıyla alt üst oluyor. Peki bir insan akromegali olduğunun nasıl farkına varır? Aslında belirtiler oldukça çarpıcı. Örneğin ayakkabı numaranız durduk yere büyümeye başlar, yüzüğünüz parmağınıza dar gelir, yüz hatlarında bir kabalaşma, o ince detayların kaybolması görülür. Şiddetli baş ağrıları, aşırı terleme, yüksek tansiyon, uyku apnesi, bunların hepsi vücudun bir şeyler yolunda gitmiyor deme şekli aslında. Peki beynin bu kadar derininde, bu kadar küçük bir organda ortaya çıkan böylesine büyük bir sorunu doktorlar nasıl tespit ediyor? İşte şimdi bu süreç adeta bir gizemi çözmeye benziyor. Bu gerçekten de titiz bir dedektiflik çalışması gibi ilerliyor. İlk adım kan ve idrar testleriyle olay yerindeki delilleri, yani hormon seviyelerindeki anormallikleri toplamak. Sonra şüpheleri doğrulamak için baskılama testleri gibi sorgulama teknikleri kullanılıyor. Yani sistem doğru çalışıyor mu? Bir baskı altında doğru tepkiyi veriyor mu? Bu kontrol ediliyor. Ve nihayet en kesin kanıt için bir MR taramasıyla adeta şüphelinin yani adenomun bir fotoğrafı çekiliyor. İşte o zaman her şey netleşti. Gizem çözüldü, tanı konuldu. Şimdi ne olacak? Amaç belli. Orkestrayı yeniden ahenkle çalar hale getirmek. Başka bir deyişle vücudun o hassas hormonal dengesini yeniden kurmak. Gelin şimdi tedavi stratejilerine bir göz atalım. Doktorların elinde bu dengeyi sağlamak için 3 temel araç var. Birincisi medikal tedavi, yani ilaçlarla o hormonal fırtınayı dindirmeye veya tümörü küçültmeye çalışmak. İkinci ve en sık başvurulan yöntem ise cerrahi. Genellikle burundan girilerek yapılan çok hassas bir operasyonla o sorunlu parça, yani adenom, yerinden alınıyor. Eğer geride hücre kalırsa ya da ameliyat riskli ise üçüncü bir seçenek devreye giriyor, radyoterapi. Bu da hedeflenmiş radyasyonla kalan tümör hücrelerini yok etmek demek. Tedavinin ne kadar hassas bir ayar gerektirdiğini anlamak için akromegaliye tekrar dönelim.
Bakın, hedef ne biliyor musunuz? Hayati riski ortadan kaldırmak için kandaki büyüme hormonu seviyesini litre başına 1 mikrogramın altına indirmek. 1 mikrogram. Bu inanılmaz derecede küçük bir miktar. İşte bu rakam bile tedavinin ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu ve başarının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, bu kadar karmaşık bir yolda doktorlara pusulu olan şey ne? Onları doğru yöne ne yönlendiriyor? İşte tam bu noktada, bu anlatının da temelini oluşturan o kapsamlı, uzman görüşleriyle hazırlanmış kılavuzlar devreye giriyor. Bakın, kılavuzun ön sözünde Profesör Doktor Züleyha Karaca'nın sözleri durumu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, bu hastalıklar çoğu zaman multidisipliner bir yaklaşımla deneyimli merkezlerde tanı, tedavi ve takip gerektirir. Bu ne demek? Tek bir doktorun tek başına çözebileceği bir şey değil demek. Farklı uzmanlık alanlarından oluşan bir beyin takımının birlikte çalışması gerekiyor. İşte kolektif bilginin gücü de tam olarak bu. İşte bu anlatıda sizlerle paylaştığımız tüm bu değerli bilgilerin kaynağı da tam olarak bu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin hazırladığı bu kılavuz, yılların araştırmasının, sayısız vaka tecrübesinin hastaların hayatını iyileştirmek için nasıl somut, uygulanabilir adımlara dönüştüğünün en net kanıtı. Sonuç olarak ne gördük? Bezelye tanesi kadar bir organın hayat senfonimizi nasıl yönetebildiğini. Ve işler sarpa sardığında bu karmaşık yolda bize yol gösteren en güvenilir haritanın bilim olduğunu bir kez daha anladık. Kanıta dayalı tıp, sağlığımızı korumak için elimizdeki en güçlü araç. Evet, bu küçük ama dev orkestra şefinin hikayesi şimdilik bu kadar. Ama insan vücudu, keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemle dolu. Peki sizin aklınızı kurcalayan, bu nasıl oluyor diye merak ettiğiniz başka hangi sırlar var? Unutmayın, merak, öğrenme yolculuğunun her zaman ilk adımıdır.